Merhaba, bugün Gaziantep'imize özgü katmer yapacağız. Ama bu bildiğiniz katmerlerden değil, tatlı katmeri. Eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz için de bu lezzeti herkese göstermek ve öğretmek istedim. Çünkü yapım o kadar kolay ki kıtır kıtır dokusuyla ve lezzetiyle herkesin bayılacağı müthiş bir tatlı. Hadi lafı uzatmadan buyurun geçelim yapılışına. Bir bardak oda sıcaklığında ılık suyum var. Suyumu kasemin içerisine aldım. 1 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı da şeker ilave ediyorum. Tuzu ve şekeri suyun içinde biraz eritiyorum. Şimdi benim burada 3 su bardağı kadar unum var ama her zaman olduğu gibi yavaş yavaş ilave ediyoruz. Toplamda koyduğum bütün un miktarını size sonunda söyleyeceğim ve açıklama bölümüne yazacağım arkadaşlar. Un çünkü biliyorsunuz mahsule göre, markasına göre su alma miktarı her seferinde farklılaşıyor. Aynı markanın unu bile farklı şekilde alabiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemek her zaman çok daha iyi. Çünkü çok un koymaktansa yavaş yavaş kıvamında koymak önemli. Klasik katmer yapar gibi, gözleme yapar gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi spatulamla güzelce karıştırdım. Spatulamı sıyırıp biraz daha un ilave edip elimle yoğurmaya devam edeceğim. Çünkü olmak üzere. Şöyle bir 2 avuç daha un alıp güzelce yoğuruyorum. Ve birazdan da tezgaha alacağım. Çünkü her hamur biliyorsunuz ne kadar çok yoğrulursa o kadar güzel performans veriyor. O kadar güzel kıvam alıyor. Püf noktası aslında güzelce yoğurmak. Hiç hamur işi yapmamış, hiç yemek yapmamış kişiler bile püf noktalarına dikkat ettikleri takdirde görecekler, o kadar kolay yapacaklar ki bunları hiç korkmaya, ürkmeye gerek yok. Mutfakta cesaretli olmak lazım. Denemek, deneyerek, yanılarak bulmak lazım. Çünkü sonuçta hiç kimse annesinin karnında müthiş yemekler yaparak doğmuyor. Herkes deneyerek öğreniyor. Denemeden yapmak mümkün değil. Aslında çok da kolay yani. Yeter ki videomun sonuna kadar izleyin. Bütün püf noktalarına dikkat edin. Herkes yapabilir. Evet, kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi biraz un alacağım ve tezgahımda açmaya devam edeceğim. Elimde yapışıklık var ama bu elimdeki hamurdan kaynaklı. Elimi yıkadığım an hamur aslında elime çok fazla yapışmayacak. Fazla un koyup sertleştireceğimize kontrollü gitmekte fayda var arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Bundan sonrası hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurmamla ilgili sakız kıvamına gelecek. Sakız kıvamına gelmiş bir hamur elde etmemiz lazım. Bu dakikaya kadar beni izleyen arkadaşlara teşekkürler ediyorum. Ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen kanalıma abone olmalarını, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Bildirim zili gerçekten çok önemli. Her gün video yüklüyoruz, tarif yüklüyorum. Gerçekten çok emek veriyorum. Bu yüklediğimiz tariflerimiz ilk size ulaşsın istiyorsanız, ilk size haber verilsin ve kaçırmayalım istiyorsanız lütfen bildirim zilini açın arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi sizinle sohbet ederken hamurum da çok güzel bir kıvam aldı. Hiç yapışmıyor ama yumuşak ve sakız gibi bir hamur. 5 dakika kadar hiç sıkılmadan bu hamurumu ben güzelce yoğuracağım. İyice sakızlaştıracağım. Hamurum 10 dakika dinlendi. Şimdi hamurumu alacağım. Biraz daha yoğuracağım ve bezeye ayıracağım. Nefis bir hamur oldu. Yumuşacık, sakız gibi. Çok kolay yoğruluyor.
İşte böyle olduğu zaman biraz daha kolay ve güzel açılıyor hamurlarımız. Yumuşacık, sakız gibi. Bakın, nefis bir hamur. Bezeme ayıracağım şimdi. Bu arada bu verdiğim malzemeler 2 adet katmer için, yani 2 kişilik için. Siz kişi sayısına göre bu verdiğim malzemelerin hepsini 2 katına, 3 katına çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu taze, günlük yenen bir şey olduğu için kaç kişiyseniz ona göre yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben sadece 2 beze hazırlıyorum. Bezelerimi güzelce yuvarladım. 2 tane olduğu için hamurlayıp, unlayıp da kenarda bekletmeme gerek yok. Bu şimdilik benim için yeterli. Şimdi bu arada benim 50 gram tereyağım var. Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Bunları, tereyağımı erittim ve sıvı yağımı içine kattım. Karıştırıyorum. Hamurumu biraz elimle genişletiyorum. Açıyorum. Eğer yapışırsa un yardımı alabilirsiniz. Ama bu büyüklük yeterli zaten. Çok fazla açmayacağız. Evet, bu yeterli. Şimdi bir tane borcamım var. Borcamıma biraz yağ alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Güzelce yağlıyorum. Yağladığım borcama bu açtığım hamuru koyuyorum arkadaşlar. Bunun üzerini de bolca, yine bir 2 yemek kaşığına yakın yağ ile yağlıyorum. Burada önemli olan diğer katmerler gibi, kol böreği gibi bolca yağlanması. Şimdi aynı işlemi diğer hamuruma da uyguluyorum. Hamurun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yumuşacık, sakız gibi, çok kolay kendiliğinden açıldı bile. İşte ne kadar güzel bekletir ve güzel de yoğurursanız o kadar güzel bir şekilde açılıyorlar. Şimdi bu ikinci hamurumu da aldım. Buna da bolca bir 2 yemek kaşığı kadar, hatta biraz daha fazla yağımı koydum. Hiç çekinmeyin, yağlı olması gerekiyor ki elle çok kolay açılabilsin. Oklava ya da merdane kullanmayacağız, elle açacağız. O yüzden bol yağlanması lazım. Şimdi benim bu 2 hamurumun işi tamam. Tekrar streç film takıyorum ve 1 saat bu şekilde güzelce buzdolabında dinlendiriyorum. 1 saat mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Dinlensin, tekrar görüşeceğiz. Evet, buzdolabında 1 saat çok güzel dinlendi hamurum. Şimdi hamurumu çıkartıyorum. Ama önce tezgahımı yağlıyorum. Bu işlem önemli arkadaşlar. Bunu mutlaka yapmalısınız. Tezgaha yapışmaması için elle açacağız, çünkü ince açmaya çalışacağız. O yüzden mümkün olduğu kadar tezgahımız yağlı olmalı. Şimdi hamurumuzu getirdik. Biraz da hamuruma yağ döküyorum. Bakın ne kadar güzel olmuş, görüyor musunuz? Gayet yumuşak. Çok beklediği için sanırım inşallah kolay açılacak. Hafif yırtılabilir, hiç önemli değil. Sonuçta katlanacak. Ama mühim olan zar gibi ince açılması. Elimle hafif hafif çekerek açıyorum arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Kenarları yırtılıyor, önemli değil. Katlayacağız. Dediğim gibi önemli olan hamurumuzun zar gibi açılması. Mühim olan bu. Her yerinden kaldıra kaldıra. Çünkü tezgahım şu an bana biraz ters geliyor. Yapabildiğim bu. Kaldırıyoruz, bakın.
Kameranın açısı şu an görebiliyor mu, gösteriyor mu bilmiyorum. Gayet güzel. Balon gibi açıldı. Çok az daha açacağım ve bırakacağım. Zaten bezem bu kadar açılmak için yeterli bir beze. Çok büyük değil. Ve tezgahım da bu kadar yeterli. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Şimdi zaten şu kenarlarını elimizle kalın olan kısımlarını koparıyoruz. Ki potluk yapmasın. Bu kısımları toparlıyoruz. Evet. Gayet kolaylıkla çıkıyor. Bu kenarları almamız önemli. İncecik, çıtır çıtır bir hamur olması için arkadaşlar. Bunlar potluk yapacak. Evet, gördüğünüz gibi kenarları aldık. Şimdi hamurumuzu kaldırıyoruz. Çok ince oldu. Tezgahımızın iyice yağlanmış olması lazım. Yapışıyor çünkü bu kadar inceyken. Evet, bu tarafını katladık. Diğer tarafını üste getiriyoruz. Bu tarafı da üste getiriyoruz. Hepsini üst üste getirdik. Evet. Böyle hafif kare bir şekil oluşturduk. Mümkün olduğu kadar potluk yapmayacak şekilde harika bir hamurumuz oldu. Şimdi hamurumun üzerine çok az daha yağ döküyorum. Şöyle 2 kaşık toz şeker döküyorum. Bütün lezzeti bundan alacak. Şerbetli değil biliyorsunuz. Bolca Antep fıstığı serpiyoruz. Gaziantep'in katmeri adıyla özgü tabii ki bol Antep fıstıklı olmalı. Aksi düşünülemez. 1 kaşık kaymağımızı içine güzelce attık. Şimdi zarf gibi hamurumuzu katlıyoruz. Karşılıklı kenarları karşı karşıya getiriyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar işte. Katmerimiz hazır. Bunu yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisine alıyoruz şimdi. Bu hamurumuz da hazır. 2 kaşık şekerimizi koyuyoruz. Bolca Antep fıstığı. Ve kaymağımız. Parça parça olarak. Ne kadar çok kaymak koyarsanız o kadar lezzetli olur. Bütün lezzeti bundan alacak çünkü. Bu katmerimiz de şu an hazır. Bu da yağlı kağıda gidiyor. Evet, katmerlerimizi tepsiye aldık. Üzerlerine çok az tekrar yağ sürüyoruz. Üzeri güzel kızarsın diye. Bu kenarlardan çıkan hamurları da ben elimle düzelttim. Onu da böyle rulo şeklinde minik bir tane katmer yaptım. Ziyan olmasın hamurum diye. Katmerimiz fırından çıktı. Çıtır çıtır.
Sesini duyurmak istedim. Şimdi katmerimizi güzelce kesiyoruz. Sese dikkat. Çıtır çıtır, nefis, incecik hamur size olmuş kıtır kıtır bir baklava. Baklavaya gerçekten güzel bir alternatif. Çok daha kolay, çok daha basit, çabuk hazırlanıyor. Yılbaşı günü bile arzu ederseniz hamurunuzu önceden yoğurup dolaba koyup sonradan hemen açıp fırına atabilirsiniz. Çıtırtısını duymalısınız. Bütün dilimleri kesiyorum. Bir dilimi de göstereceğim dokusunu ve sizin için tadına bakacağım. Evet, katmerimiz hazır arkadaşlar. Çok sıcak, ellerim yanıyor. Altı ve üstü. İç dokusunu göstermek istiyorum. Kaymağımız nefis bir şekilde erimiş. Çıtır çıtır. Kıvamı harikulade bir tatlı olmuş ve tadına bakacağım. Muhteşem olmuş. Lütfen bana güvenin ve bu tarifi evinizde mutlaka deneyin. Bana dua edersiniz, çok beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.